Videomu izleyen herkese merhabalar. Ben Sibel Yalçın. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte klasik ayva tatlısı yapmaktan sıkılanlar için nar suyu ile gül elmalı ayva tatlısı yapacağız. Herkese keyifli seyirler dilerim. Tatlının yapılışına elmaları pişirerek başlıyoruz. Elmaları pişirip soğuması için kenarda bekleteceğiz. Onun için de elmaların kabuklarını soyduktan sonra ikiye bölelim. Çekirdek kısmını çıkarıp daha sonra ince ince dilimlemek gerekiyor. 3 adet küçük boy elma kullanacağız. Yanımda 200 mililitre kadar taze sıkılmış nar suyu var. Narı sıkmak zor gelirse de marketlerde bulabileceğiniz %100 nar suyu var. Bu nar suyunu da kullanabilirsiniz. Yalnız %100 nar suyu olduğundan emin olun. Evet, çekirdek kısımlarını çıkarıyorum ve içindeki çekirdekleri atmayacağım. Bunları daha sonra ayvaları pişirirken kullanacağım. Bıçakla ince ince dilimleyebilirsiniz ama çok ince dilimleyemem derseniz bıçakla rendelerin yan tarafında cips doğrama bölümü var. Bu bölümü kullanarak da elmaları ince ince doğrayabilirsiniz. Doğradığım elmaları da nar suyun içerisine bırakıyorum. Elmaların hepsini dilimledikten sonra da nar suyun içerisine koyup bir kaşık yardımıyla elmaları kırmadan şöyle bir karıştırın. Elmayı pişireceğiniz tencerenin içerisine de 2-3 tane karanfil, 1 adet çubuk tarçın koyduktan sonra elmaları tencerenin içerisine alın. Daha sonra da 1 çay bardağı toz şeker kullanacağız. Bu şekeri üzerine yaydıktan sonra tencerenin kapağını kapatıp bir 10-15 dakika, vaktiniz varsa daha fazla da bekletebilirsiniz. Nar suyun içerisinde bekletip ocağa alın. Tencereyi ocağa alınca önce bir suyun kaynamasını bekleyin. Su kaynadıktan sonra da kısık ateşte, çünkü elmalar çok ince, kısa sürede pişecektir. Nar suyunun rengini de alsın diye kısık ateşte yavaş yavaş pişirdim. İyice soğuduktan sonra süzmenizi tavsiye ederim. İçindeki bu kalan suyu çöpe atmak istemedim. Kullanmak istedim, onun için süzdürüyorum ama sıcakken süzdürdüğünüzde elmalarda kırılmalar oluyor. Ben hava çok erken karardığı için videoyu bir an önce tamamlamak istedim. O yüzden sıcak sıcak süzdürdüm ama siz mutlaka elma tencerenin içerisinde soğuduktan sonra kevgiri alıp süzdürün. Süzmüş olduğunuz suyu da ayva pişerken tencerenin içerisine koyun. Şimdi elmamız hazır. Kenara aldık. Ayvaları pişireceğiz. 3 adet orta boy ayva kullanıyorum. Ayvanın kabuklarını soyduktan sonra ikiye kesip içindeki çekirdek kısmını çıkaracağım. Ben bir çay kaşığı yardımıyla çekirdek kısmını çıkarttım. Siz isterseniz bıçağın ucuyla da çekirdek bölümünü çıkarabilirsiniz. Elmada olduğu gibi yine ayvanın çekirdeklerini atmayın. Bunları da ayvayı pişirirken kullanacağız. Hem ayvaya renk verecek hem de suyunun jöleleşmesini sağlayacak. Jöleleşmeyi ve rengini vermesini sağlamak için de mutlaka çekirdekleri ikiye bölerek kullanmak gerekiyor. Videomu buraya kadar izleyen arkadaşlar, YouTube kanalıma bana destek olmak isterseniz videonun sonunda YouTube kanalıma abone olup her hafta eklemiş olduğum yeni videolardan haberdar olmak için de yanındaki zili tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda beğendiğiniz videolarımı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak da bana destek olabilirsiniz. Herkese destekleri için teşekkür ederim. Ayvaların kabuklarını soydum, çekirdek kısımlarını çıkardım. Mutlaka ayvaları soymaya başlamadan önce yanınızda limonlu su hazırlayıp soyduğunuz her bir ayvayı bu suyun içerisine bırakarak kararmasını engelleyin. Şimdi ayvaları pişireceğim tencerenin altına 1 adet çubuk tarçın koydum. Elma ve ayva kabuklarından biraz alt kısmına yerleştirdim. Daha önce bahsetmiş olduğum elma çekirdeği ve ayva çekirdeği ikiye kesilmiş olarak 4-5 tane ayva çekirdeği, yine aynı şekilde 4-5 tane elma çekirdeği, 3-4 tane de karanfil koydum. Şimdi ayvaları içerisine diziyorum. 1 su bardağı da toz şekeri ekleyeceğim. Yalnız ben toz şekeri koyduktan sonra telefonumun hafızası dolduğu için orada video durmuş. O bölümü göremiyorsunuz ama içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 su bardağı nar suyu, yarım su bardağı su, ayrıca süzmüş olduğum
elmalardan kalan nar suyunu da ilave edip ocağa alıyorum. Kapağı kapalı olarak, tencerenin kapağı kapalı olarak önce yüksek ateşte, kaynamaya başladıktan sonra da orta ateşe alarak ayvaları pişiriyorum. Ara ara tencerenin kapağını açıp videoda da gördüğünüz gibi kaşıkla ayvaların üzerine suyu gezdiriyorum. Yine aynı şekilde elmalarda olduğu gibi ayva piştikten sonra da tencerenin içerisinde soğuması için bekletiyorum. Ayvalar pişti, tencereyi ocaktan aldım. Şimdi elmalara, elma dilimlerine gül şeklini vereceğiz. Bunun için de ben tahminen ilk etapta 6 dilim yerleştirdim ama 6 dilim oymuş olduğum ayvanın ortası için yeterli gelmedi. Daha sonra yaptıklarımı 8-9 dilimden hazırladım. Yan yana koyun, belirli mesafelerle yan yana elma dilimlerini yerleştirdikten sonra videoda gördüğünüz gibi rulo haline getirerek gülleri oluşturuyorsunuz. Bütün elma dilimlerine gül şeklini verdikten sonra tenceredeki ayvaların orta kısmına yerleştirin ve tamamen soğumasını bekleyin. Ayva tamamen soğuduktan sonra da servis tabağına alıp yanında kaymakla birlikte servis edebilirsiniz. Hem farklı hem de lezzetli ayva tatlısı tarifi arayanlar için nar suyuyla hazırlanmış gül elmalı nar sulu ayva tatlısı hazır. Umuyorum sizler de yapınca bu lezzeti çok beğeneceksiniz. Yapıp yiyen herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla, sevgiyle kalın.